Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde sushi tarifi hazırlıyoruz. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz hem kolay hem de yosunsuz sushi tarifinin püf noktalarını kaçırmamak için lütfen tarifimi sonuna kadar izleyin. Ayrıca abone de olursanız çok mutlu olurum. Tarif için 1 su bardağı pirinç kullanıyorum. Bu normal pilavlık pirinç. Özel sushi pirinci kullanmadım. Şimdi pirinci 5-6 kere iyice yıkayarak nişastasından arınmasını sağlıyorum. Ta ki böyle durusu görünceye kadar. Pirinci iyice yıkadıktan sonra bir tavanın içerisine alıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Kullandığınız pirinç pilav yaparken ne kadar su çekiyorsa o kadar su ekleyebilirsiniz bu aşamada. Şimdi pirinci ocağa aldım ve ağzı açık şekilde kaynamaya bırakıyorum. Diğer yandan 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını bir tavaya aldım ve 1 dilim somonu ekleyip üzerine de biraz tuz atıp onu pişireceğim. Ben somon balığı kullanarak hazırlayacağım bu sushi tarifini. Dilerseniz bunun yerine istediğiniz balığı pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir yandan somon balığı pişiyor, diğer yandan da pirinçler pişmeye başladı. Pirinçler gördüğünüz şekilde böyle kenarından ufak ufak kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bir yandan da pirincin sosunu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı beyaz sirke, 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri, şeker ve tuz çözülünceye kadar karıştırarak hazırlıyorum. Pirinçler güzelce pişti, suyunu çekti. Bakın şöyle göstereyim, tabanında hiç su yok. Şimdi kapağını kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada ben diğer malzemelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bir tanesinin dışına çıtır kaplama yapacağım. Onun için mısır gevreğini merdane ile ezerek hazırladım. 10 dakika dinlendirdiğim pirinci genişçe bir taban içerisine alıyorum. Ve bir tahta çatal ve spatula yardımıyla gördüğünüz şekilde önce yayıyorum ki soğumasını sağlayacağım. Hazırladığımız sirkeli sostan şimdi pirincin üzerine azar azar ekleyerek hem de bir yandan karıştırarak hem pirincin lezzetlenmesini sağlayacağız hem de pirincin soğumasını sağlayacağız. Ama bu işlemi yaparken çok fazla böyle sert sert bastırmayın pirince ki pirinçler ezilip kırılmasın. Dikkat ederek hafif hafif karıştırarak pirinci hem soğutup hem de sirke ile tatlandırıp lezzetlendiriyoruz. Hazırladığımız sos bitinceye ve pirinçler soyuncaya kadar aynı işleme devam ediyorum. Pirinç oda sıcaklığına geldikten sonra kurumaması için üzerine ıslattığım havlu kağıdı yerleştirip onu kenara aldım. Şimdi sushi'nin iç malzemelerini hazırlayacağım. Bunun için bir salatalığı ortadan ikiye kestim ve sararken kaydırmaması için iç çekirdek kısmını şimdi çıkarıyorum salatalığın. Sonrasında doğrayacağım. Salatalıkları ince jülyen şekilde doğramaya başlıyorum. Eğer kullandığınız salatalığın eni kalınsa benim yaptığım gibi eninden de şöyle ortadan ikiye kesip daha ince dilimler elde edebilirsiniz. Şimdi havucu da aynı şekilde önce ince jülyen dilimler halinde doğruyorum. Ve sonrasında eninden ikiye kesip ince dilimler halinde hazırlıyorum. Hazırladığınız bu sebzeler ne kadar ince olursa sushi'yi sarmanız o kadar kolay olacaktır. Bir tane olgun avokadoyu da ortadan ikiye kestim. Hafif kararmış bir kısmı var. Onu da aldıktan sonra bir yemek kaşığı yardımıyla avokadoyu kabuğundan soyuyorum. Ve onu da ince dilimler halinde keserek hazırlıyorum. Evde yosunsuz sushi hazırlarken hangi malzemeyi kullanabilirim ve bu malzeme herkesin ulaşabileceği bir malzeme olabilir diye düşünürken aklıma asma yaprağı geldi. Ve ben o yüzden asma yaprağı kullanarak bu tarifi deniyorum. Asma yaprakları normal buzluğa kaldırdığım salamuralık yapraklar, öyle söyleyebilirim. Eğer taze asma yaprağı kullanacaksanız yaprakları kaynar suda şöyle bir 5-10 dakika kadar yumuşattıktan sonra çıkarıp o şekilde kullanabilirsiniz.
Yaprakların altında da normalde çekimlerde kullandığım ahşap bir Amerikan servisi var. Sushi sarma aparatı olarak kullanmak için onu streç filmle sardım. Onun üstüne yaprakları dikdörtgen olacak şekilde yerleştirdim ve kenarlarını da kıvırdım ki fazlalık kalmasın diye. Şimdi her seferinde elimi suya batırarak hazırladığım pirinçleri gördüğünüz gibi böyle parmak ucumla dağıtarak yaydım. Bu aşamada bastırmıyoruz ki pirinçler ezilmesin diye. Şimdi iç malzeme olarak krem peynir kullanıyorum ilk olarak. Gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla alıp kenarına çok yakın olmayacak şekilde yerleştirdikten sonra üzerine salatalık dilimleri yerleştiriyorum. Onun üzerinden havuç dilimleri yerleştiriyorum. Daha sonra avokado dilimlerini yerleştiriyorum şimdi. Ve son olarak somon parçalarını da yerleştirdikten sonra sushi'yi sarmaya başlayacağız. Dilerseniz somon yerine ton balığı da kullanabilirsiniz ya da istediğiniz farklı çeşitli balıkları da kullanarak hazırlayabilirsiniz. Ya da balıksız bir sushi yemek istiyorsanız balık kullanmadan krem peynir, salatalık, havuç ve avokado kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Şimdi sararken 4 parmağım sushi malzemelerini tutarken baş parmaklarım sushi rolu tutuyor. Yani o sarma aparatını tutuyor. Gördüğünüz gibi ilk sarma adımını yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Sararken böyle hem sıkıyorum hem de üstüne hafif hafif bastırıyorum ki sushi bütünleşsin diye. İlk sushi'yi böyle hazırladık. Şimdi pirinci dışta olan bir sushi yapacağım. Onun için yağlı kağıt serdim tabana. Ve yine aynı şekilde her seferinde elimi suya batırıp ardından pirinci alıp parmak uçlarımla böyle hafif hafif dokunarak pirinci yayarak hazırlıyorum. Bu sefer kullandığım asma yapraklarını pirincin iç kısmına yerleştiriyorum ki sardığımda içte kalsın diye. Ve kenarlarını düzelterek yine dikdörtgen şeklinde veriyorum yaprakları. Benim kullandığım asma yaprağı böyle çok aşırı ekşi bir lezzette olmadığı için orta ekşilikteydi. O yüzden de dışarıda yediğim sushi'lerden farksız bir sushi hazırlamış oldum evdeki malzemelerle. Yine iç malzemesi olarak ilk krem peynirini yerleştiriyorum. Ardından salatalık dilimleri. Sonra havuç dilimleri. Ardından avokado. Ve son olarak somon parçacıkları yerleştiriyorum. Pirinci dışta kalacağı için yağlı kağıttan da pirincin rahat çıkacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Yine 4 parmağımla sushi malzemelerini desteklerken üstten sıkı sıkı sarmaya başlıyorum. Bakın ilk açtığımda tam sarılmamıştı. Tekrar bastırdım. Şimdi yağlı kağıdı bir elimle tutuyorum ki araya sarılıp kaynaşmasın diye. Ve hem sarıp hem sıkı sıkı bastırarak sushi'yi hazırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu sushi roll da artık hazır. Şimdi dışının çıtır bir kaplamasının olmasını istediğim için mısır gevreğini başlarda ezmiştik. Onu yağlı kağıdın içerisine serptim. Ve yağlı kağıdın bir ucundan tutarak sushi'yi gördüğünüz şekilde yuvarlıyorum. Ve o çıtırın üstüne kaplanmasını sağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık hazır. Şimdi hemen bir bıçak yardımıyla sushi'leri kesmeye başlıyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken 2 nokta var. Birincisi bıçağınız çok keskin olmalı. İkincisi her seferinde bıçağınızı suya batırarak temizlemelisiniz ve ıslak bir bıçakla dilimlemelisiniz ki sushi'nin şeklini bozmadan servis tabağına alabilirsiniz. Dışındaki çıtır kaplamasıyla sushi restoranlarında salmon tempura sushi roll olarak bilinen sushi'yi hazırlamış oldum yosunsuz versiyonu ile. Şimdi diğer sushi'leri de gördüğünüz şekilde dilimleyip servis tabağının içerisine alıyorum. Evde ulaşılabilir malzemelerle hazırlayabileceğiniz en kolay sushi tarifini hazırlamaya çalıştım.
Gayet zahmetsiz, kolay ve ulaşılabilen malzemelerle hazırlayabileceğiniz ve dışarıdaki yediklerinizden farksız olacak bir sushi tarifi oldu. İnanın dışarıda yediğimden hiçbir farkı yok. Özellikle yosun tadını sevmiyorsanız bu tarifi çok daha fazla seveceksiniz diye düşünüyorum. Eğer hazırladığım kolay sushi tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.